Herkese merhaba. Bugün de videomda yalnız değilim. Size Dubai'ye yakın zamanda iş için gelenlerden bir şeyler aktarmaya devam edeceğim. Bugün de Veysel Bey benimle beraber. Merhaba. Merhaba, merhaba Fulya. Teşekkür ederim çok vakit ayırdığınız için. Rica ederim, ne demek? Biraz kendisinden yakın zamanda iş arama süreci nasıldı, buraya yerleşme süreci nasıldı, ailecek yerleşmişler. Bunlarla ilgili detayları dinleyeceğiz. Evet, şöyle biraz bahsederseniz ne kadar süre geçti Dubai'ye geleli ve genel olarak nasıl izlenimleriniz şimdiye kadar? Şimdi daha doğrusu şöyle oldu. İlk ben geldim Dubai'ye. O da ben geleli 1 sene oldu. İşte burada bir iş teklifi oldu. Bunun da detaylarına gireriz. Ve biz bunu beraber değerlendirdik ve bu fırsatı kullanmaya karar verdik eşimle. Geçen sene Eylül ayında ben buraya geldim. Tabii birçok insanın yaptığı gibi sonradan bunu duyuyoruz. Biraz bunu böyle geçişli yönetmek istedik. Yani hemen böyle her şeyi toparlayıp gelmektense önce bir ben geleyim, biraz o gelsin gitsin bakalım. Hemen Türkiye'deki evi kapamayalım dedik. Biz de öyle yapmıştık. Genelde herkesten bunu duyuyorum. Genelde herkes böyle daha rahat hissettiği için bunu yapıyor. 1 senelik böyle bir süreç oldu. Bu sene Eylül'e kadar böyle gittik ve Eylül'de de eşimle işte o süreçte yeni doğan çocuğumuzla beraber tamamen aile olarak Eylül'de buraya geldik artık. En özetle böyle. Aradaki bir sürü detayını konuşabiliriz. Harika, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki aklınızda var mıydı hani artık Türkiye'den çıkalım, Dubai'ye yerleşelim, orada acaba nasıl iş buluruz gibi düşünceler var mıydı aklınızda yoksa size mi geldi böyle bir şey? Ya Dubai tabii bildiğimiz, çok duyduğumuz bir yer ve biraz da sanırım bütün çevremizin, hepimizin böyledir. Bir yerlere gitme, bir arayış, dışarıda bir fırsat arayışı var. Bu bazen mevcut koşullardan mutlu olmamakla ilgili, bazen de sadece dışarıda daha iyi bir şeye erişebilir miyimle ilgili. Dönem dönem böyle düşüncelerimiz bizim de vardı eşimizde. Ama spesifik olarak bir Dubai arayışımız yoktu, dürüst olmak gerekirse. Biz böyle Dubai'ye karşı çiftçe, nötr olan bir aileydik. Hani ne çok böyle pozitif ne negatifti. Turistik olarak da daha önce gelmemiştik. Fakat bir yandan tabii ki çok ciddi bir farkındalığımız ve algımız vardı. Arkadaşlarımız vardı burada çalışan. Böyle devam ederken bana bir iş fırsatı geldi. Yani bir firmanın aracı bir İK kurumu bana ulaştı ve böyle bir fırsatla ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. Oradan başlayan bir olaylar silsilesiyle teklifi, devamı, toplam Dubai'deki hayatı değerlendirdiğimizde bunu biz eşimle bir fırsat olarak gördük. Yani bunu değerlendirmek istedik. Ama evet, daha öncesinde aklımızda var mıydı? Yoktu. Olay anında, tekliften sonra aklımıza geldi ve bize pozitif yönde bir şey verdi. Karar almamıza sebep oldu. Siz de bizim gibi şanslı kesimdensiniz diyebiliriz aslında. Biraz hani çok fazla uzun süre iş arama durumunda kalmadan biraz hani gelen fırsat değerlendirme şeklinde olmuş. Çok güzel. Peki sizce size bu fırsatın gelmesine yol açan şeyler nelerdi? Yani mesela LinkedIn profiliniz güncel ya da belli şeylere göre düzenlenmiş miydi? Ya da belli bir network'ten birileriyle güzel iletişim halinde olmanızdan ya da işinizde çok iyi olmanızdan gibi bir şeylerden bahsedebilir miyiz burada? Tabii şimdi güzel sorular bunlar. Böyle övünmek de isterim bundan. Ama bir yandan realiteyi de tabii söyleyeyim. Bir arayış var ya, burada ciddi iş fırsatları var. Bu iş fırsatları sizin sahip olduğunuz mesleğe, iş koluna göre sizinle süper eşleşebiliyor ya da böyle yakınınızdan geçebiliyor. Yakalayıp yakalama durumunuza göre. Benim örneğimde ben satışçıyım. Bir kurumsal işte kozmetik firmasında, Amerikan kozmetik firmasında satışçıyım. Kariyerim boyunca hep satışçılık yaptım böyle hızlı tüketim firmalarında. Genellikle de kozmetik alanında yaptım. Şu an çalıştığım firma Türkiye pazarına satış yapacak bir satış müdürü arıyordu. Ama bu satış müdürünün de Dubai'de konumlanması gerekiyordu. Aslında burada böyle bir match oldu, güzel bir eşleşme oldu. Türkiye pazarını bilen birini Türkiye pazarını bilen, kozmetik geçmişi olan, işte hem lüks hem mass kozmetiği yönetebilecek biri. Tabii ondan sonra da yine filtrelediğimizde bir sürü insan çıkıyor doğal olarak. Böyle çok kişi var. Burada bana LinkedIn'den ulaştılar. Dolayısıyla benim ilk söyleyebileceğim en çok kullanılan tarafın mecranın yine LinkedIn oldu. Yani LinkedIn'in güncel olması, yaptığınız şeylerin orada doğru şekilde yer alması. Çünkü beni açıkçası oradan aradılar. Şu anda da biri arandığında oradan aranıyor, oradan filtreleniyor. Dolayısıyla ben de bunu böyle bazen düşündüm. Arkadaşlarım çünkü bazen soruyor hani direkt iş aramak istediğinde bunun en iyi mecra neresidir diye. Burada böyle önerebileceğim Kariyer.net ya da nokta bir İK sitesi yok. Güçlü bir LinkedIn'in olsun. Hedeflediğin firmalar ya da sektörün varsa oraları bir radarını al. Oraların Dubai'deki firmalarını takip et. Açılan pozisyonlarına başvur. Ben mesela önce bunu öneririm. İkinci tarafa geldiğimde benim örneğimde arada bir network olmadı. Hani bu tamamen dışarıdan beni bularak çağırdılar ve görüştük. Ama network de çok çalışıyor. Yani bunu da kabul etmemiz lazım. Burada çok Türk var. Çok fazla uluslararası insan var ama çok da Türk var. Dolayısıyla
burayla ilgili bir fırsat düşünen herkesin kesinlikle bir kere buraya bu haberi bir vermesi gerekir. Yani herkesin arkadaşları var. Bu niyetini, bu ciddiyetini söylemesi gerekir. Çünkü şöyle şeyler oluyor. Eminim senin de firmanda, arkadaşlarını tanıdığın firmalarında bir anda bir şey oluyor, bir fırsat, bir pozisyon. O an Dubai'yi düşünebilen ya da düşünme ihtimali olan arkadaşlarım aklıma geliyorsa onları bir dürtüyorum mesela. Böyle böyle bir şey var, hani ilgilenir misin, ileteyim mi gibi. Dolayısıyla bu ikisi en çok öne çıkan şey olur. Yani biraz birbirlerinin aklında olmak ve aklında durmak, böyle bir arayış, böyle bir düşünce içinde olduğunuza dair hafif bir tohum ekmek gerekiyor. Kesinlikle gerekiyor yani, kesinlikle. Evet, kesinlikle. Peki teklifi aldınız. Evet. Global bir şirket, global bir şirket Evet, değil mi? evet. Tamam, öyle olduğu için tahmin ettiğim kadarıyla lokal şirketlere göre daha profesyonel bir süreç vardır. Doğru. Ama yine de işte teklifi aldıktan sonra o koşulları konuşurken size gönderilen sözleşmenin netliğinde, sunulan şeylerin netliğinde ya da sürecin netliğinde herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Ya da o süreç genel olarak nasıldı sizin için? Şimdi benim örneğimde düşünüyorum, biraz zamanlamaları da düşünüyorum. Çünkü ilk defa bir yurt dışına bir firmadan bir teklif ve öyle bir sürece girdim. Bu da aslında bakıldığında farklı bir deneyim. Yani yurt dışında çok yaptık bunu. Dokümantasyonu da farklı, gereken belgeler de farklı. Bazen görüşme şeklimiz bile farklı oluyor. Benim örneğimde Mayıs'ta görüşmeye başladık. Haziran'da teklif oldu. Netti, yani firma çok kurumsal ve büyük bir firma. Dolayısıyla burada çok soru işaretli bir yer yoktu. Tabii benim için bazı kavramlar yeniydi. Farklı bir para birimi bir kere en başında konuşuyoruz. Bunun neye tekabül ettiğini anlamak, iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani Türkiye'deki yapıya benzer düşünebilirsiniz ama sonuçta orada olan veya burada olan ekstra şeyler var. Bunları iyi bir değerlendirmek gerekiyor. İşin bu tarafını değerlendirdikten sonra maddiyatını, dokümantasyon kısmı biraz daha uzun ve zor tabii. Yani tamam dediniz. Ve sıkıcı tarafı muhtemelen o heyecanı, en baştaki heyecanı birazcık böyle törpüleyen kısmı. Hadi diyorsun, hani tamam diyorsun, o tamam dediğinden gidene kadar ki arada birçok şey yapman gerekir. Apostiller, belgeler, herkesin bu süreçten geçtiği, yaşadığı, evet. Çocuğun varsa çocuğun apostil, eşine, evliliğine falan derken konsolosluklarda böyle gezdiğimiz, bizim bir düşünmüştük. Geçen bir ay sürmüştü böyle toplam tüm o belgeleri halletmemiz. Ve maliyetli işler değil mi? Yani işte önce çevirisini yaptırmak, sonra notere onaylatmak, sonra konsoloslukta bir pul bastırmak falan. Evet, o apostiller hepsi maliyetli ve uğraşlı. Yani sade maliyetle de çözüm. Bir de vakit alıyor bunlar. Vakit alıyor. Dolayısıyla oralarda evet biraz şey gerekiyor tabii. Yani bu yola girdik mi oralarda biraz böyle sabır işte. Dediğiniz gibi beklenmedik şeyler, yani daha önce hayatımızda hiç yapmadığımız şeyler bir anda hani karşı taraf size İngilizce olarak yazıyor. İşte bunları şu stamp alacaksın, buna bastıracaksın, bunun translation'ı falan. Hem ona adapte olmak, hem ne yapacağınızı anlamak, hem o hani hiç girmeniz ortamlara girip yanlış bir şey yapmadan. Tabii yani. Ve çünkü kritik bir şey. Sonuçta burada oturum iznine başvurulacak, işte çalışma izni çıkacak falan. Çok ciddi bir şey. Yani yurt dışına atlayıp gidiyorsunuz bir anda. Hani tek bile gitseniz, hani bir aileniz var. İlk gidişi tek yapıyorsunuz. Yine de böyle çok işlem, çok dokümantasyon, evet. Vizesi, işte çalışma izni, her şey tamam mı? Bazen oluyor konsolosluğa gittiğim ve şöyle anlar oldu. Ama şu eksik, işte kaymakamlığın şeyi eksik falan, nasıl yani falan diyorum. Ama yazmıyor hiçbir yerde bu diyorsun. Yazmıyor. Gerekiyor damga falan diyor. Tamam diyorsun, böyle kaymakamlığa gidip o damgayı da alıyorsun. Evet, ben de hatırlıyorum. Bazen çok cesurca geliyor mesela, hani biz bazı şeyleri çok düşünmüştük gelirken. Ya şu ters gider mi, bir aksilik olur mu falan diye, bazı şeyler hiç aklımıza gelmemiş tabii. Böyle diyoruz ya, iyi hani erkeğe etmişim ben ya. Hani ya bir sıkıntı çıksaydı. Aynen öyle bu arada. Allah'tan bu arada benim gördüğüm, arkadaşlarımdan da duyduğum, burada hani olmayacak bir sıkıntı çıkmıyor. Hani Avrupa'ya giderken süreçlerin çok uzadığı çok örnek duydum arkadaşlarımla. Ve Amerika'da redler de konuşuluyor. Hani bayağı reddedilebiliyor iş teklifinden sonra. Çalışma izni verilmeyebiliyor, sponsor olsa bile. Burada benim gördüğüm, yani global bir firma ya da bir iş size sponsor oluyorsa, sizi işe alıyorsa o vize çıkıyor. O çalışma izni de çıkıyor. Arada sadece o bir iki dokümantasyonla uğraşmanız gerekiyor. Ama sonu negatif olmayan bir süreç oluyor. En azından böyle bir fark var. Aynen. Çok nadir duydum ben de hani bu konuda red alan, ama dediğiniz gibi hani eğer güzel bir şirketse, bilinen bir şirketse zaten bir nevi sponsorluk sistemi gibi oluyor burada. O size sponsor oluyor ve kefil oluyor ve bir şekilde getiriyor, yani bu işlemlerinizi hallediyor. Çok güzel. Peki buraya taşınma süreci, çocuğunuz da var. Taşıma artık ailece taşıma, o kısmımız. Evet. Oralar tabii zor kısımlar yani öyle taşınma.
Belki biraz orada şeyi de söylemek lazım. Arada bir doğum oldu. Herkesin case'i çok farklı oluyor. Ben bunu gördüm. Yani kimle konuşsam bu süreçte tanıştıklarım ya da eskiden arkadaşım olan insanlar her hayatın farklı bir şeyi var. Böyle yaşadığı zorluk ya da böyle kolaylığı var. Bizim case'imizde de çocuğumuz tam o arada doğdu. Ben işe başladıktan sonra Tay'a doğdu çocuğumuz. Dolayısıyla bu doğumu Türkiye'de yapmaya karar verdik eşimle. Dolayısıyla çocuğumuz doğduktan sonra buraya taşındık. Yani çocuğumuz 4 aylıkken buraya taşındık. O açıdan biraz zorlandık. Yani ilk defa bir uçak yolculuğu, uzun bir uçak yolculuğu, işte 4,5 saatlik, neleri alacağım, o valizi yönetme, o kilogramı böyle yönetmek falan, tam neler girecek, tam neleri götüreceğiz, neler sonra gelebilir kısmı biraz zorluydu. Ya ama tabii nasıl diyeyim, yani yapılamayacak bir şey yok. Yani bunlar hallediliyor. Yani bizim kezimizde çocuk olmasına rağmen çok zorlandık ama sonuçta istediğiniz yer, oraya doğru ilerlemek istediğiniz için o adımı bir şekilde atmak istiyorsun. Atmak istediğin için o planları yapıyorsun. Böyle adım adım yapıyorsun. İlki çok sıkıntılı olabiliyor. Ama eminim biz onu konuşuyoruz arada işte. Bundan sonraki uçuşlarımız daha sakin, daha böyle bilinçli, daha profesyonel olacaktır. Evet. O taşınma kısmımızda bayağı bir zorlandık diyebilirim ama uçak kısmı. Aslında şeye göre daha kolay diyebiliriz bence yani. Şimdi okul başlayınca olaylar biraz daha karışıyor. Çocukların okulu başlayınca. Tabii. Çünkü işte o bekleme listesine girmek, önden okullarda uzaktan görüşmek, tur yapma şansınız olmuyor falan. Yine böyle bebekle... Doğru, şimdi tecrübeli burada daha büyük çocuğu olan bir anneyle konuşunca... Biz de çocukla taşınmadık. Biz de ikimizdik taşındığımızda. Çocuğumuz bile yoktu daha ama hani çocukla, hele böyle 2-3 çocukla taşınmayı ben de mesela düşünemiyorum yani. Doğru. Ben tabii şu an hep şeyden bahsettim. Lojistik zorluktan bahsediyorum aslında. Doğru. Şeyler daha yok bizim hayatımızda. Prosedür yok. Evet, onlar yok mesela. Onu nereye koyarız, nereye yazdırırız, o çocuğun şeyi, okulu. Onlar olmadan sadece lojistik zorluktan bahsettim. Aynen. Şeyi de ama söyleyebilirim. Yani buranın içerisinde taşınmakta Türkiye'ye göre biraz daha kolay diyebilirim. Buranın içerisindeki o işlemleri yapmak, bitirmek biraz daha kolay diyebilirim. Yani tabii ki bir uğraş, her taşınmak bir uğraş. Ama en azından süreci Türkiye'dekine göre daha iyi yönetebildiğimiz bir işlemler oldu. Genel böyle eşyaları da taşımak, her şeyi taşımaktan bahsediyorum. Bunda önceden sizin gelmeniz mi etkili sizce, yoksa Bu da var. Hani biraz imkanların daha Türkiye'ye göre kolay olması mı? İlki biraz var ama o olmasaydı bile şöyle bir şeyi çok yaşıyoruz yani. İşte bir senedir buradayız. Eşim daha kısa sürede. Bir ihtiyacınız var. Yani evde bir şey bozuldu. İşte lavabo sorun var. Ya da çok spesifik, hassas bir şey taşıtmak istiyorum. Ben şimdi bunu burada nasıl yaparım bilmiyorum Dubai'de. Türkiye'de de bilmediğim bir şeyi ne yapıyorum? Aratıyorum motorları, arama motorlarını. Burada da onu yapıyorum ama burada onu yaptığımda hepsinin envai çeşit ya aplikasyonu oluyor, ya hizmeti oluyor, ya servisi oluyor. Telefonla aradığınızda bazen böyle 7/24 servis veren şeyler de oluyor, şirketler de oluyor. Yani bir şekilde bu sağlanıyor. Evet, bir şekilde çözülüyor. Yani bu beni şaşırtıyor hatta hala. Yani aracımın aküsü bitiyor. İşte telefondan birileri geliyor ve o aküyü çalıştırıyor. Hangi saat olursa olsun ve hayat devam ediyor. Yani ben çok gerilmiştim mesela. Gerilmeye gerek yok. Şöyle hallediliyor mesela. Evet. Bunların da kolaylığını yaşadım diyebilirim o yüzden. Doğru. Biraz da şimdi tabii Türk nüfusu da arttığı için bu komüniteler biraz daha arttı. İşte WhatsApp grupları var, Facebook grupları var. Bilmiyorum hani parçası mısınız ya da genelde kadınlar bunların parçası oluyor ama hani orada şunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım gibi bir destek sistemi biraz daha kurulu şu anda tabii. Evet, yani olduğum gruplar var. Kadınlar daha fazla grupta. Buna katılıyorum. Bizim yetmiyor. Daha böyle güçlü bir şey var. Için yetmiyor artık. Güzel bir şey bu arada. Kesinlikle güzel bir şey. Çok faydalı oluyor. Şunu yaşadığımı da söyleyebilirim. Bu belki Dubai'ye özel değildir ama sanırım sınırdan öte gittiğin anda yardımlaşma inanılmaz artıyor. Yani tanıştığım, karşılaştığım, bir şekilde muhabbet ettiğim her Türk çok yardımcı, çok yardımcı olmaya çalıştı. Hepsiyle samimi değildim ama hepsi mutlaka bir şeyler söyledi, bir tavsiye verdi. Bildiği kadarıyla bana bir deneyim aktardı. Kesinlikle. Onun dışında da burada halihazırda olan arkadaşlarım da tabii süreçte çok yardımcı oldu. Her zaman yardımcı oldu. O dediğiniz gibi WhatsApp grupları da, yani şu an hala böyle parçası olan 2-3 WhatsApp grubu. Yani aklınıza gelen herhangi bir şeyi sorduğunuzda bir dönemin böyle şey gibi, Ekşi Sözlüğü gibi altına böyle tıkır tıkır tıkır. Ekşi Sözlük benzetmesi çok doğru. Bir sürü böyle seçeneğin farklı fiyatlara göre geldiği bir şey gibi, portal gibi hala iş yapıyor. Bu da gerçekten güzel bir yanı. Evet, kesinlikle. Hatta grupları böyle silmeyip önceden
yazışılan, önceden paylaşılanlar bile güzel Böyle bir geçmiş arşiv yaratıyor arama yani. yapıp işte geçen bu yazılmıştı gibi böyle bir düşünüp bazen bir dakika bakıcıyla ilgili şöyle bir şey vardı orada deyip Aynen. aratıp bulunan şeyler de olunabiliyor yani. Aynen. Bakıcı buldunuz mu? Yoksa... Çok güzel bir konu. Şu ara hayatımızın çok merkezinde bir konu. Bakıcı bulduk. 3 haftadır bir Filipinli bir bakıcımız var. Süper, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tabii o da buranın yani nasıl diyeyim, buranın görece daha kolay yaptığı işlerden biri. Çocuğumuz olduktan sonra eşim de işe başladığı için her türlü bakıcı bulmamız gerekiyordu. Başladı. Tabii bakıcıya daha henüz %100 adapte olduk diyemem. O da hayatın farklı bir şeyi, farklı bir alanı. Orada da birçok değişiklik oldu hayatımızda. Ama bir şekilde yani şu an sonuçta ikimiz de çalışabiliyoruz. Bize bunu sağlayabiliyor. Bir de şey olarak da yani çalışma şekli olarak da burada bir live-in, bir de live-out bakıcılar var. Yani sizinle beraber yaşayan ve günlük gelip giden. Bizimki şu an live-out. Haftada 6 gün sabah gelip akşam gidiyor. Öyle bir bakıcımız da var oğlumuz. Güzel. Güzel bir destek olmuştur. Ya evet hani burada bakıcı olması çok güzel bir imkan. Özellikle çalışıyorsa eğer iki ebeveyn de. Ama ona alışmak ayrı bir süreç gerçekten. Özellikle evde yaşıyorsa, birisiyle beraber yaşıyorsunuz. Ben de en başta çok garipsiyordum. Yani evde bir yabancı bizle yaşayacak. Ve hani evde bir misafirimiz varmış gibi mi hissedeceğiz acaba? Ama alıştıktan sonrası gerçekten çok kolay. Sizde bakıcı şu an live-in mi? Live-in. Live-in. Evet. Yani bir süre sonra sanırım daha iyi bile oluyor. Bu kişiye ve duruma göre değişiyor. Ama genelde böyle bir noktadan sonra herkes sen de ileride live-in'e geçersin diyor yani. Başla. Bence de geçilir. Çünkü biz bir kere Covid döneminde aslında live-in istediğimizde mutlaka live-out olup eşiyle beraber yaşamak isteyen bir bakıcımız olmuştu. Ve onda tedirginliği oluyor. İşte sabah gelecek mi? Zamanında gelecek mi? Hele ki siz işte hemen evde her şeyi ayarlayıp evden çıkmak durumundaysanız ya da bir saatli bir şekilde işe başlamak durumundaysanız o çok sıkıntı oluyor ve live-out bakıcıların işte biraz ya ben bugün iyi hissetmiyorum, gelmiyorum şeyleri olabiliyor. Olabiliyormuş. Evet olabiliyor. Yani biz bir kere yaşadık. Aynen. Ama olabiliyormuş. Live-in olunca da kullananlar var. Biz çok kullanmıyoruz o açıdan. Yani gece geç saatte mesela dışarı çıkıp çocuğu bırakmak şeklinde. Biz çok kullanmıyoruz. Bizim live-in ama çalışma saatleri var. Aynı bizim gibi hani kurumsal çalışma saatleri gibi onda çalışma saatleri var. O saatten sonra odasına çıkıyor. Orada kendi hayatına devam ediyor. Belki bir ara bunun daha detaylarını da sorabilirim. Yani bizim çok merak ettiğimiz, öyle artılarını da öğrenmek istediğimiz bir konu. Evet. Evin durumuyla da çok ilgili ama bir noktada bunun da planını yapmamız lazım. Evet, güzel. Doğru. Bakıcı odası falan. Evet, bir sürü böyle detaylar var. Bakıcı konusu da derin bir konu. Onu bir ara ben başlı başına sanırım birçok video çekilebilir üzerine yani. Çekilebilir. Bizim bir karakolluk olma hikayemiz var. Covid zamanı. Ama şu an tabii o durumlar da çok değişti. Ama derin bir konu ve çok farklı deneyimlere açık olabilir. Birçok yaşanmışlık da var gibi alıyorum böyle alt metinden. Tabii çok yaşanmışlık var. Biz daha çok yeniyiz. Umarım hiç öyle şeyler yaşamayız. Böyle tertemiz gider. Ama bilin ki yaşıyorsanız da sizle alakalı olmayabiliyor yani. Sorun bizle ilgili olmayabilir mi? Sizle ilgili olmayabilir. Kesinlikle. Biraz şans yani. Tamam. En azından karşılaştığımız çoğu insan gibi o da birazcık şans yani. Ben böyle hani şöyle oluyor ya böyle birçok konuda kafamda böyle belirlediğim o konuda daha uzman kişiler var. Mesela şimdi biraz daha önceden tanışıklığımız olsa belki bundan sonra işte live-in bakıcı ile ilgili bir şey olduğunda acaba Hülya nasıl olsam nasıl yapsam? Çünkü ilk defa karşılaşılan konularda bir dakika şimdi şeyler bunu uzun zamandır yaşıyor. Hülyalar zaten uzun zamandır yaşıyor. Bir onları bir arayayım sorayım. Normal mi bu yaşadığım ya da ne yapmak gerekiyor, önlem mi almak gerekiyor gibi. Senin de o zaman böyle ufak artık bu konuda deneyimli biri olarak düşünüyorum. Tabii ki her zaman. Şimdi çalışma hayatına geri dönersek. Tabii. Buradaki çalışma hayatıyla Türkiye'dekini karşılaştırdığın zaman nasıl? Yani çalışma saatleri olsun, insanların çalışma kültürü olsun, işte patronun ya da müdürün, yöneticinin davranışları olsun ya da kültürel farklılıklar tabii ki en büyük kısmı bu olabilir diye düşünüyorum. Karşılaştırdığın zaman böyle neler söyleyebilirsin mesela? Bu güzel ve derin bir konu. Burada bayağı bir konuşulabilir. Evet. Yani. Çünkü çok fazla farklı insan ve bakış açısı var. Tabii ya, gerçekten çok farklılık da var bu arada. Yani aslında mesela düşünelim, benim yaptığım iş beyaz yakalı bir iş. İşte ben satış departmanında çalışıyorum. Hep öyle çalıştım. Şimdi beyaz yakalı bu satış departmanı, bir satış müdürlüğü işini aslında uluslararası firmalarda şirketten şirkete, ülkeden ülkeye değiştirdiğinizde teoride çok bir şey değişmemesi lazım. Yani temeller değişmiyor. Gerçekten de öyle. Ama dediğiniz gibi altta değişen çok fazla şey var artı ya da eksi yönde. Biraz bu benim örneğimden düşünelim. Dubai ve Türkiye arasındaki farklarda.
Dubai nelerde daha iyi mesela, bundan başlayalım. Tabii ki bir kere maddi hakları çok daha iyi. Bu herkesin bildiği bir konu. İşine ve pozisyonuna göre o farkın büyüklüğü değişiyor. Şekli olarak yani biraz böyle yan hak ve paketi olarak Türkiye'den farklı olan, burada her şeyi maaşta alıyorsunuz genelde. Türkiye'de araba alırsınız, farklı yan hakta alırsınız. Genelde bu çok yaygındır yani. Özellikle satıştaysanız da arabanın benzinli bir noktaya kadar şirket verir gibi, böyle onunla böyle bir toplam paketiniz olur. Burada araba verilmiyor. Her şey maaşınıza, yani daha yüksek bir maaşınız var. Her şey içinde. Arabayı da kendiniz almanız gerekiyor. Başka şeyleri de. Dolayısıyla burada bir fark var. Bunu bir düşünmek gerekir. Evet, her şeyi nakit olarak alıyorsunuz. Evet, her şeyi nakit alıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum bazen arkadaşlarıma. Böyle bir şaşırıyorlar. Çünkü Türkiye'de araba çok büyük bir fayda. Yani araba olmayan bir teklif olduğunda herkes böyle bir şaşırıyor. Kaç para burada kaybediyorum diye bakıyor. Ama burada o kadar büyük bir maliyet değil araba. Ve bir de o maaşınızın içinde var. Yani onu halledebileceğiniz bir maaşınız var. Rahatlıkla. Bir de genelde var değil mi? Mesela ev için de allowance deniyor bunlara. Evet. Onları veriyorlar. Hani siz evinizi atıyorum 100 bin dirhemlik bir evi tutmuş olabilirsiniz ama şirketin hala size 180 bin dirhemlik kira yardımı ya da housing allowance veriyor olabilir. Hani o bağlamıyor aslında. Sizin gerçekten o gidere ne kadar ödediğinize ya da işte barınma ihtiyacını ya da ulaşım ihtiyacını bağlamıyor aslında size verdiği parayı. Evet. Nakit olarak veriyor. Onun için siz artık ne kadarını ona kullanırsın. Bu senin hak edişindir diyor. Ben sana bu parayı vereceğim diyor. Ya sen bunu nasıl istersen öyle kullan. İşte food allowance da var, housing allowance da var. Toplam bir para var. Bunu komple sana veriyor. Aynen. Tamamen sen yönet diyor. Her şey nakit. Evet, her şey nakit. Bir yandan da güzel bu arada yani. Hepsini sizin yönetiyor olmanız için kurtarmış. Bunun dışında yan haklar kısmına biraz bakarsak, sağlık kısmı mesela, sigorta çok önemli. Yani özellikle aileniz varken çocuğunuzu, eşinizi kapsıyor mu? O Türkiye ile çok benzer benim gördüğüm kadarıyla. Yani Türkiye'de de kurumsal firmada çalışıyorsanız genelde işte ismi çok bilinen 3-4 sağlık sigortasından birinden sigortalanırsınız. Hastanelere gidebilirsiniz, işte %80 karşılanır. Buradaki de çok benzer. Firma bazı detaylar değişiyor ama yapı çok aynı. Yani şu ana kadar ben mesela hiçbir farklılık yaşamadım. Orada ufak bir şey ekleyebilirim. Bilmiyorum sizin için de aynı mı ama Türkiye'deyken mesela benim kurumsal sağlık sigortasında başıma hep yatan mevcut hastalıklarım oluyordu. Ve mevcutta atıyorum doktora ufak bir test için gittiyseniz ve o konuda bir sorun yaşamadığınızı bile tespit etmiş olsa doktor, bir teşhis konmamış bile olsa o tamamen kapsam dışı. Daha önce bu konuda oldum ve tekrar sigortam var. Dolayısıyla bu bir tekrar eden bir şey. Yani mevcut sorununuz varsa o konuda masraf çıkarma ihtimaliniz yüksek olacağı için sigorta o konuyu tamamen kapsamının dışında bırakıyor. Türkiye'de öyleydi. Burada mesela pre-existing conditions diye geçiyor bu benefitslerin yazdığı tabloda. Özellikle İngilizce olarak söylüyorum, Türkçesini bilmediğimden değil. Ama çünkü bununla ilgili de bazen geliyor. Neden İngilizce karışık konuşuyorsunuz gibi şeyler geliyor. Çünkü burada yaşarsanız ya da önünüze bu kontrat ya da sağlık sigortası detayları geldiğinde arayacağınız kelimeler bunlar olacak. Hani allowance, housing, benefit, table of benefit. Bunlara daha kolay bakabilirsiniz diye İngilizce olarak söylüyorum. Burada o önceden var olan sağlık sorunlarını da kapsam içi yapıyorlar. Böylece hiç sıkıntı olmuyor yani. Ben bu detayı bilmiyordum. Ve bu bayağı önemli bir detay bu arada. Eğer sigorta için çok sabıkalı değilseniz, ben öyleyim maalesef Türkiye'de. Benim de var bir iki tane. Tamam. Burada o yüzden çok memnunum yani sağlık sigortası sisteminden, kurumsal yerlerden. Şöyle bir fark da ekstra da yaşadım. Bu her yer için geçerli mi bilmiyorum. En azından benim dahil olduğumda. Türkiye kapsamında birçok hastaneyi kapsıyordu. Buradaki global mesela, benim şu an global. Yani onu ben Türkiye'de de kullanabiliyorum. İşte başka bir ülkede de kullanabiliyorum. Amerika'da bile var aslında geçerliliği. Bir Amerika'nın bir tek bizim orada şeyimiz vardı. Evet. Amerika'da orada bir excluding Amerika var, ibaresi var. Ama onun dışında bu beni mesela biraz şaşırtmıştı yani. Bunu her yerde, rahatça Türkiye'de de kullanmak çok büyük bir artı. Evet, doğru. Giderken bile Schengen ülkelerine herhangi bir seyahat ederken mesela seyahat sağlık sigortası yaptırmıyoruz biz de genelde. Onun bir uluslararası geçerlilik belgesi gibi bir şey oluyor. Sigortadan alacağız, onu gösteriyorsunuz gerekirse. Evet, güzel bir artısı. Sonra gelebilirim. Mesela bence büyük farklardan biri. Türkiye'de genelde bir işe başladınız. İzin gününüz 14'tür. Bazen 15'tir. Yani şirket bazen doğum gününüzü verir. Burada 30 gün. Herkesin bildiği üzere 30'la başlanıyor ve 30'u kullanıyorsunuz. Yani dolayısıyla bir yıl içerisinde
izin yapabileceğiniz daha fazla zamanınız var. Buna hakkınız var. Evet. Ve bu her firmada böyle. Yani 30 günde Çok başlatması ufak bir düzeltme yapacağım. Çünkü benim en son bana işi bıraktıran şirketin her şeyde iş kanunu takip ettiği için 22 iş günü. 22. İş kanunu 22 iş günü olarak şey yapıyor ve orada mesela bütün her seviye, her tecrübe şeysinde 22 iş günü izin vardı. Ama çoğu şirket aslında... Enteresan. Ben belki evet arkadaşlarımdan ve hep şeyden değil, bu 30 böyle bir sektörden uygulanan bir şey. Çoğunlukla böyle diyebiliriz. Evet. Ben de 22 görünce böyle şey olmuştum. Nasıl yani? 22 olamaz ya. 22 artı 8. Ama şey diyorlardı bir de ama iş günü. Tamam da hani 30 gün verildiğinde de onları sadece iş günü olarak kullanınca 30 iş gününe denk geliyor zaten. Tabii yani. canım yani bu konuda artısı var kesinlikle. Evet. Yani genel karşılaştırdığında. Yine de 15 günden iyidir tabii ki. Tabii Ya da yani 7 mi için fazla 14 mi beklemiyoruz. fazla diyoruz yani. Aynen. O yüzden bu artısı var. Evet. Bunun dışında düşünelim. Yani şey kültürü var. Çok uluslu bir kere burası. Yani geldiğiniz herhangi bir firmaya girin. Genellikle en az böyle 12-13 tane ulustan çalışma arkadaşınız olur. Yani kafalarda şey oluşmamalı. Yani tek bir ulusta ya da sadece işte Emiratilerin olduğu çalıştığı ya da işte Suudi Arapların olduğu ya da sadece Türklerin olduğu bir firma hiç denk gelmedim ya da duymadım. Coğrafyadaki birçok kişiden, birçok ülkeden insanın geldiği, bunun dışında Avrupa'dan da çok kişinin geldiği, İngilizlerin de olduğu birçok uluslu bir şirket. Dolayısıyla böyle bir karmaşa olduğunda bu şeyi zenginleştiriyor. Yani kültürü zenginleştiriyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu şöyle düşünebilirsiniz bunu. Kapsayıcılığı maksimum seviyede hayal edin. Yani dil, din, ırk, yani yaşama şekliniz, istekleriniz, bu konudaki kapsayıcılık düşündüğünüzden de fazla, çok daha yüksek seviyede. Türkiye'de de bunu iyi yapan firmalar var ama burada genel seviyenin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Daha rahat hissedersiniz. Çok farklı kişiler olduğu için. Her dinin şeyi kutlanır, her dilin, her kültürün Diwali'si de kutlanır, Christmas de kutlanır işte. Hepsine saygı duyulur. Dolayısıyla bu size iyi hissettiriyor. Bunu da söyleyebilirim. Biraz şeye geleyim, yine böyle kültürel farklılıktan. Buranın daha eksisi gibi gördüğüm tarafa geleyim. Beni ilk geldiğimde çok şaşırtmıştı ama sonra Avrupa'daki arkadaşlarımla konuştuğumda onlar da aynısını yaşıyor. Şimdi Türkiye'de şey çok güzeldir ve alışmışızdır. 12 oldu mu hani nerede yiyeceğiz? O 12-1 arası öğlen yemeği. Öğlen yemeği. Yani 12-1 arası kutsal bir zamandır. Oraya toplantı atılmaz, hiçbir şey olmaz, dokunulmaz orası. Ve ne yiyeceğini konuşursun, şirketine yemekhanen varsa keyifle yersin. Yemeğin 20 dakikada bittiyse geri kalan sürede kahveni içersin, sohbet edersin. Aynen, çay, kahve. O senin bir arandır ve çok keyiflidir. Böyle oraya beklersin. Burada o çok öyle değil. Yani gün bir tane var. O günün ortasında böyle net bir öğlen arası yok. Öğlen yemeği yeniyor bu arada. Hani yenmiyor değil. Ama böyle şey bir arada o böyle bir geçiştiriliyor. Yani öyle bir şey teklif edince de garip oluyor bu arada. Neden ki? Ben yemeğimi getirdim zaten. Tamam işte burada yiyelim falan oluyor yani. İşte masada yenebiliyor ya da işte yani böyle şöyle, ben mesela ilk geldiğimde şey olmuştu, bayağı komik. İlk haftamdı sanırım. Böyle saat işte 12 oldu, 12.30 oldu. 1 oluyor, böyle çalışıyoruz, toplantıdayız. Ben böyle bir şey oldum. Vücut o kadar alışmış ki, vücut saati böyle 12'de bir şeyler yemeye. Ya dedim bir şey yemeyecek misin falan. Hani böyle doğru acıktın sen falan oldu böyle. Tamam hani atıştıralım bir şeyler falan oldu. Yoğunduk o zaman. Dolayısıyla öyle farklılıklar var. Yani o yemek saati şaşabiliyor. İşte çok beraber yemeyebiliyorsunuz. Böyle sürekli ekibin bir araya geldiği, yediği. Bunu yaptığınız zamanlar da oluyor ama bu beklentide olamıyorsunuz her zaman. Yani genel böyle bir beklenti yok. Dolayısıyla o Türkiye'de aldığın o bazı hazları, o sosyalleşme hazlarını, öğlen yemeklerini ya da işte bir kahveye inelim, işte o kısa sohbet aralarını ben burada bulamadığımı söyleyebilirim. Yani çok kültürümde yok yani, öyle bir beklenti, öyle bir kurulum yok. Evet, insanlar şaşırıyor yani. Ben mesela kendime kahve alırken başka birine de aldığım zaman böyle bir neden aldın ki? Orada beklenti şey aslında, beklenti karşılık anlamında beklenti değil ama hani ben kahve alıyordum, sana da aldım. Hani oturalım, muhabbet edelim. Bir dahakine de hani bahanesi olur, sen alırsın, sen beni davet edersin. Böylece hani gün içinde işe bir ara verip, güzel bir mola verip muhabbet ederiz, kahvemizi içeriz ama burada insanlar biraz daha hani işimi yapayım, bitireyim, yemeğimi de yiyeyim ve masraf da yapmayayım bu arada hani evet. O da var. Ve gideyim kafasında olabiliyor, evet. O ciddi bir, bizim gibi yemeğin içmenin önemli olduğu kültürden gelen birisi için. Ben şeyi sorguladım da, biz fazla herhalde düşmüşüz yani. Biz fazla böyle buna önem atfetmişiz herhalde yıllarca ki
Çünkü yani sadece burada değil bu, yani yanlış anlaşılmasın. Birçok başka ülkede de böyle. Avrupa'da da duyduğum böyle, Amerika'da da böyle. Bizde bayağı kutsal ve değerli. Bu fark sadece insanı bir şaşırtıyor böyle. Yani buna böyle, eğer bu geçişte olan varsa, gelecek olan, bu konudaki beklentisini bir aşağı çeksin. Bu arada alışılıyor. Yani insan her şeye alıştığı gibi buna da alışıyor. Dolayısıyla bir süre sonra herhalde eski düzene dönsek o çok böyle ekstra ve şey gelmeye başlar birden gibi. Çok lüks geliyor bana şu an düşününce. Yani benim de mesela İstanbul çalıştığım yerler genelde Maslak, Levent taraflarıydı. Hani her gün böyle işte çıkıp dışarıda güzel yemekler Güzel yemek bir bana şu an sohbet. çok lüks geliyor yani. Evet, bana da öyle geliyor. Yani bu lükse sahip olan insanlar ve arkadaşların şey geliyor değil mi böyle? İyisiniz yani böyle aslında. İyisiniz, evet. Gerçi şimdi çok pahalı. O zaman şey yeterdi. Sodexo mu vardı? Evet, Onlar Sodexo yetiyordu o vardı. zamanlar. Ama şimdi bilmiyorum yetiyor mu? Yetmiyordur ama bu böyle şey, hani burada o konuda biz severiz o sosyal ihtiyacı gidermeyi. Yani işte çalışıyorken de o sosyalliğimizi, o beslemeyi, bazen zor bir gün geçerken orada böyle bir o 20-30 dakika o arkadaşınla şey yaparsın yani, böyle bir Sonuna kadar dertleşirsin. da kullanırız o zaman. Evet yani böyle işte sonuna kadar. çaysa çay, kahveyse kahve, orada bir rahatlarsın ya, orayı beklersin. Burada çok onu aramamak lazım. Öyle bir an olmuyor gün içinde. Daha çok iş temelli, çalışma odaklı. Aynen. Sohbet tabii ki ediliyor ama dediğim gibi bizdeki gibi böyle net çizgileri çizilmiş öğlen araları ya da kahve araları beklememek lazım. Şey de diyebilir miyiz? Biraz aslında çalışanlar arasında tabii iyi arkadaşlarınız olabiliyor. Ama Türkiye'de mesela hangi şirkete çalışırsam çalışayım, ben mesela iş arkadaşlarımla daha büyük bir bağ hissederdim. Yani isterseniz Evet. daha çok paylaşım, daha çok hani arkadaşlık, daha çok böyle iş sonrası bir şeyler yapalım, öğlen yemeklerine beraber çıkalım. O bir connection gerektirirdi. Şimdi burada mesela herkes de birkaç kişiyle kaynaşırsa kaynaşıyor ama o kadar şey bir bağ çok kurulmuyor gibi. Sen tabii Benim çok daha gözlemim. uzun zaman geçirdin. Hani öyle bir bağın olmanı söylüyorsan bu daha da şey. Yani Daha da acı. uzun yıllara dayanan bir deneyim. Çünkü düşünüyorum ben, hani tabii benimki bir sene, daha kısa süreli bir deneyim. Ama evet, o Türkiye'ye göre biraz daha zor gözüküyor benim şu ana kadar gördüğüm. Biraz daha zaman geçince daha net şey koyabilirim. Ama zaten az önce anlattığımız örnekleri de böyle alt alta koyduğumuzda, genel belki diğer yaşanılan dinamikleri de konuştuğumuzda o biraz bunu doğuruyor gibi oluyor böyle. Çünkü daha iş temelli, işin gerçekten daha ön planda olduğu, işin, iş sonucunun, işi yapmanın daha ön planda olduğu bir iş hayatı olunca belki de o bağları kurmayı biraz zorlaştırıyordur yani. Olabilir. Böyle rekabet anlamında ya da şirketin çizdiği kariyer yolu anlamında, yani çok kariyer odaklı ve iş odaklı bakarsak belli karşılaştırmalarım var. Mesela bana göre Türkiye'de işler biraz daha ciddiye alınırdı. Burada o kadar ciddiye alınmıyor. Öyle mi Benim düşünüyorsun? izlenimim o şekilde. Yani biraz böyle işler daha çok oyalanıyor, biraz hani laf kalabalığı oluyor, gereksiz toplantılar oluyor. Hani biz böyle buradan buraya gideceksek daha sanki daha küçük adımlarla daha çok zıplayarak ve daha uzun sürede gidiyormuşuz gibi hissetmişimdir ben genelde. Ve hani çok böyle işte 3 sene içinde şunu olacaksın, işte senelik zam yapıyoruz gibi şeyler de her yerde olmuyor. En azından benim çalıştığım yerlerde bazen Anladım. yoktu. Ama FMCG'de ve satışta nasıl onu bilmiyorum. Yani tabii o konuda çok aynı yerde aynı şeyi söyleyemiyorum. Hani daha öyle bir deneyim yaşamadım. Tabii burada aynı şekilde hani bir kariyer peti, bir şey var. Yani bir sahip olacağınız bir deneyimle beraber bir yolculuk, işte terfi edenler, kariyerini ilerletenler var. Yani tanık olduğum da çok oldu o bir sene boyunca. Orada bir kariyer şeyi de çiziliyor. En azından benim şu ana kadar gördüğüm öyle gidiyor. Ama şeyi de söyleyebilirim. Rekabet çok yüksek. Yani mesela onu da bir düşündüm buraya gelmeden. Ne fark var diye. Şimdi Türkiye'de de bazı firmalar, bazı sektörler bir şey oluruz. İçindeyken hep şey gelirsin yani, çok çalışıyorum. Yani çok yoğun, çok çalışıyorum, çok toplantı var. İşte herkes birbirine şey, ben daha yoğunum, burası, bu sektör çok acayip, hani bilmiyorsun, bankacılık şöyle gibi. Herkes kendi içinde bulunduğunu çok yoğun buluyor. Ama tabii belli bir firma değiştirdikten sonra bir kıyaslama şansınız oluyor kendinizle, arkadaşlarınızla. Buradakiyle de kıyasladığımda burada çalışma hayatı daha yoğun diyebilirim. Benim mesela perspektifimden daha yoğun çalışılıyor. Biraz da şeyden kaynaklanıyor. Yani aynı işi daha az kişiyle yapıyoruz. Mesela benim adıma burada öyle bir kurulumumuz var. Aynı miktarda işi ve önemli işleri daha az kişiyle yapıyoruz. Bir kişiye daha fazla sorumluluk düşüyor. Herkes çalışıyor. Mesela şey çok farklı Türkiye'den. Benim bu özellikle kendi firmamda gördüğüm. Şeye biraz alışkınızdır bizim. Üst seviyeler çok böyle şey işi yapmazdı yani Türkiye'deyken. İşte direktörler, genel müdürler, o maillere çok girilmez yani, o laptop çok açılmaz. Daha böyle bir toplantılara katılınır, konuşulur, sabah gelinir, sonra böyle
tamamen birebir ya da böyle toplu şeylerle, ikili ilişkilerle iş yönetilir, hitap ederek. Burada gerçekten benim gördüğüm herkes o maili de yazıyor, o işi de yapıyor, Excel'de açılıyor, PowerPoint'te açılıyor. Bunu anlatınca bazen garip geliyor arkadaşlarıma ama böyle yani o çalışılıyor, yapılıyor. Çalışma miktarı olarak da fazla, yani daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Yani ben bunu arkadaşlarıma da çok net söylüyorum. Daha fazla rekabet var, daha fazla çalışma gereksinimi var. Zaten içine girdiğiniz şey de onu gerektiriyor, onu doğuruyor. Az önce anlattığımız yemek örneği de biraz. Bunlar hepsi böyle aynı bütünün bir parçası. Bir süre sonra normalleştiriyorsunuz bunu. Çünkü hep şunu düşünmek gerekiyor. Bir yandan da o çalıştığınız yere, şirkete ya da koltuğa çok talep var. Yani bunu bazen unutuyoruz. Hani çalışmaya başladıktan sonra yerinize gelmeye çok kişi istiyor. Siz onu beğenin ya da beğenmeyin. Evet. Memnunsunuzdur, değilsinizdir. Çok kolay bulunabiliyor. Daha ucuz alternatiflerinizi bulurlar. Daha farklı uluslardan bulunabilirler. Dolayısıyla bu realite masada. Yani bu biraz acımasız bir gerçek ama biraz böyle. Bir acımasız gerçek daha var bence. Eğer burada işinizi kaybederseniz gitmek zorundasınız. Kısa bir süre, ne kadar bir süre vardı? Yani orada 1 aydı eskiden. Şu an daha uzun diye biliyorum ama şimdi kesin söylemeyeyim yani ben orada sanki 3 aylık süre var gibi biliyorum ama eminim daha yakın zamanda bilgi sorunlar vardır. 1 aydan daha uzun süre. Olabilir ama sonuç olarak şey var yani burada hayatınızı devam ettirmek için bir oturum izni ya da belli bir gelir bir şey gerekiyor. Kesinlikle yani ha 1 ay ha 3 ay fark etmiyor. Öyle. Kalmak için sonra çalışmanız lazım. Çalışmanız lazım. Yani bir şekilde çalışmanız lazım. Ya da işte eş çalışması, ikinizden birinin çalışması lazım ki o diğerine sponsor olsun. Varsa evet kesinlikle. Yani kadın da çalışsa, erkek de çalışsa o açıdan fark etmiyor. Önceden kadın sponsor olduğunda süreçlerin biraz daha zor olduğuna dair şeyler vardı ama zannetmiyorum şu anda böyle bir sıkıntı kaldığını. Bu açıdan hiç sorgulamamıştım ama olmaz gibi düşünüyorum ve bekliyorum. Bir şekilde çözülür. Aynen en başta konuştuğumuz gibi zorluklar olsa bile çözülür. Bir şekilde çözülüyor. Ama yani burada ya çok zengin olmanız lazım işte bilmem kaç milyonluk bir ev alıp öyle oturum izni alabilir ya da onun dışında çalışmanız gerekiyor zaten. O da biraz rekabeti arttıran bir şey olabilir. Özellikle o rekabetçi ve gerçi ülkesine dönmek istemeyen kişilerin geldiği kültürlerde ülkesine dönmemek için ve bunu kaybetmemek için her şeyi yapabilir yani insan. Haliyle rekabetçi de olur işlerinde. Tabii yani o gerçek hep var sonuçta yani. Buraya gelen herkes de bunu bilerek geliyor. Yani normal hayat, yani Türkiye'de de kalsanız bir işçi tabii ki işinizi kaybetmemek için çalışırsınız bir yandan da hem geçiminiz için hem her şey için. Burada dediğiniz faktör bir ekstradan geliyor. Evet yani Türkiye'de iş kaybı çok kötü finansal açıdan bir tabii sıkıntı. Burada hayatı da tekrardan değiştirmek gerekebiliyor. O yüzden bu böyle anlatınca biraz geliyor şimdi acımasız gibi geliyor böyle anlatınca. Ama aslında bunu hissetmiyoruz. Yok bunu zaten çünkü biraz onu yaşıyorsun aslında. Yani sonuçta bu tip işlerde çalışıyorken belli bir stresin ve belli bir şeyin hep altındasın. Türkiye'de de böylesin. Burada o birkaç seviye daha yukarı çıkıyor bence. Evet. Başta bir garip geliyor ama insan alışıyor yani. O içine girdiğin düzen seni zaten şekillendiriyor. Çok zaten hani bunu böyle kabullenemeyecek durumda bir karakteri veya böyle bir beklentisi olan çok uzun süreler kalmaz gibi geliyor bana. Doğru ya da hiç gelmez çünkü sonuçta buraya gelmek de en başta bir risk. Tabii. Hani iyi gidecek mi kötü gidecek mi onu bilmeden geliyoruz sonuçta. Tabii ki yani başlı başına risk zaten ülke değiştirmek. 1 yıl olmuş, hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim. Evet, neredeyse tam iş yıl dönümü oldu. Evet. Tam 1 yıl dönümü. Var mı böyle kafanızda aile olarak bir şu kadar yıl kalıp gelelim, dönelim yoksa bakalım bittiği yere kadar? Şimdi bu soruya cevap vermek için tam öyle bir periyottayız ki yani şimdi hala bir geçiş sürecindeyiz biz. Onu belki biraz söylemem. Ya eşim Türkiye'ye çalışıyor hala. Uzaktan çalışıyor. Uzaktan çalışıyor. İşine şu an öyle devam ediyor. Dolayısıyla tamam uzun seneler artık buradayız dediğimiz bir noktada değiliz. Hala oradaki evimiz, arabamız, düzenimiz duruyor. Kapatmadık. Yani orası bir bizde duruyor hala. Tam şu an oradayız. Söyleyemiyoruz. Yani ne kadar sene kalırız. Her şey yoluna giderse uzun seneler kalabiliriz. Yani o yaratıyor. En azından şu ana kadar gördüğümüz genel bizde o beklentiyi ve o hissiyatı yaratıyor. Belli bir süre kalabiliriz gibi. Sene asla biçemiyorum. Biraz sanırım bunu böyle de belirleyecek. İşte çocuğun büyümesi, okula başlaması, oradaki yaşayacağımız hisler böyle birkaç gidip geldikten sonra nasıl olacak onu bir görmek lazım. Doğru. Biraz oraları da görmek, yaşamak lazım. Ama şimdilik iyi gittiği sürece devam ederiz gibi geliyor. Güzel.
geldiğimizden beri gerçi daha çok yeni olmuş, hani bir yıldan bahsediyoruz ama yine de Dubai'ye ilk geldiğimizde böyleydi ama şimdi biraz değişti, şöyle oldu, böyle oldu gibi bir gözleminiz var mı? Değişiklik var mı Dubai'de? Değişiklik var mı? Aynen. Ya bizde onu tabii bir sene olunca biraz söylemem zor. Çok duyuyorum. Yani duyduğum çok şey var. Hani girdiğim andan itibaren emlak fiyatlarından başlayan gıda enflasyonuna uzanan, ama tabii Türkiye'deki gibi düşünmeyin hani gıda enflasyonu. Yani %3'leri 4'leri konuşalım. Ama tabii ben bunu çok gözlemleme şansım olmadı. Çünkü ben bu süreçte çok fazla Türkiye'ye de gittim geldim. Doğumdan dolayı da çok Türkiye'de bulundum. O yüzden böyle net gördüğüm bir şey var diyemem. Yani bana geldiğimde de çok inşaat vardı. Şu anda da çok inşaat var. Çok yer değiştirdim. Trafik vardı. Yine var, biraz sezonsal değişiyor gördüğüm kadarıyla. Şu dönemde Dubai'ye gelen biri için trafik iyi mi kötü mü onu da merak ediyorum. Ben İstanbul'dan geldim. O yüzden buranın en kötü trafiği yani İstanbul'un ortalama bir trafiği, yani sorun değil şeklinde. Yok hiç yani. Yani bazen söylüyorlar hani çok işte Marina'da oturursan downtown'dan Marina'ya gidersen mahvolursun falan böyle. Ne kadar mahvolursun diyorum. Evet. 35 dakika falan trafikte kalırsın falan diyorlar. Diyorum ben 35 dakika trafikte kalmak. Ya benzettiğimiz yer, yani kıyasladığımız yer İstanbul olunca bayağı bir şey küçülüyor böyle. Evet, doğru. Bize göre işte Dubai'nin eski haliyle karşılaştığımızda tabii çok iyi bir dönemi vardı değil mi anlatılan, böyle o trafiğin çok rahat olduğu. Tabii yani trafik yoktu. Yoktu. Tamam, trafik yoktu zaten. Yani kıyas. Yoktu. Hani haritalarda baktığımız zaman o bir yerden bir yere giriş süresi standarttı. Aynıydı yani. Hani hiç o halini görmedim. Görmemek de iyi bu arada. Ben hiç o halini görmedim. Bence de. Çünkü şu an aşırı bir şey veriyor bu. Mutsuzluk. Tahmin edebiliyorum. Bu hatta başka konularda da muhtemelen o vardır yani. Tabii bile işte video kayda başlamadan önce konuşuyorduk. Şimdi Town Square'deyiz. Town Square'da bir kafedeyiz. Yani normalde burası Town Square Community'si ilk açıldığında biz akşamları falan üşenmeyip girdik. 10 dakikalık bir yol. Ve kimse olmazdı burada. İşte oturduğumuz kafede böyle çikolatalı ufak kurabiyeler satılıyordu. Ve ben burada toplamda 4 kişiden fazlasını gördüm, hiç hatırlamıyorum. Şimdi bugün geldim. Öncelikle park yeri tabii paralı olmuş. Aa, doğru, evet. Evet. Paralı olduğu dönemde bir işte 4 saatinde bedava, 2 saat bedava olmuş. Ufak detaylar ama. İşte kahve siparişi verirken zorlandım. Kahvemin gelmesi zaman aldı ve şu an inşallah bu mikrofonlarla biraz yönetmeyi başarmışızdır ama bayağı kalabalık. Burada son boş yeri tutup bulup oturup diyebilirim yani. Tabii öncesiyle karşılaştırınca yoğunluğu kesinlikle artmış gibi anlıyorum. Kesinlikle oluruz da evde oturalım biz ya. Yoksa ilk geldiğimde söylüyorum, ben öğlen yemeği zamanı arabaya atlayıp çıkardım. Değişik bir yerler deneyeyim, yemek yiyeyim falan diye. Gidip gelmesi de kolay. Tabii çok kolaydı. Akşam park geçe mi gitsek, işte gece bilmem nerede yemek yesek, hadi bir de şu açılmış şunu deneyelim. Kebap yemeye Abu Dhabi'ye giderdik mesela. Süt iş açılmıştı. Hayal edemedim şu an ben bunu yani. Süt iş açılmıştı. Şarjaya sırf süt işte çay içmek için falan gider. Wow. Öyle bir. Şimdi ben evin 2 kilometre ötesine geçtiğim zaman oluyorum ki. Ben neyse ki bu halini görmedim. O yüzden hiç öyle kıyaslayamıyorum. Evet. Bunları yapamıyorum. Ama dediğini ben de şöyle söyleyeyim. Şu an yine öğlen saati, hani en sıcak saati ve full dolu her yer. Aynen. Full dolu her yer. Ve burası biraz uzak bir komünite. Yani çünkü merkeze yakın değiliz yani. Neyse ki, ama dediğim gibi o halini görmediğim için aradaki o değişimi henüz gözlemleme şansım olmadı. Ama çok şey duyuyorum. O kısım zaten bu videoyu izleyecek olanlar için çok da önemli değil. Önemli olan İstanbul'un hala iyi mi? Evet, iyiymiş. Evet. Tamam. O zaman hani beklentiyi buna göre yönetebilirsiniz. Kesinlikle. Yani kıyaslanacak hala çok şey var. Yani gerçi ne anlatılırsa anlatılsın, ben çok video izledim gelmemeye. Eşimle beraber çok video izledim, çok kişiyle konuştum. Gelip yaşamak çok farklı bir şey tabii ki yani. Bazı hisler sizde çok daha güzel canlanıyor. Bazıları ise beklentinizin çok altında oluyor. Yani bu benim için çok önemliymiş diyorsunuz ya. Bir dakika, bu konu benim için çok değerliymiş hayatımda dediğiniz şeyler oluyor. Ona göre total bir mutluluk çıkıyor ortaya. Biz dediğim gibi hep nötr geldik. Şu an biraz pozitifiz. Böyle geçirdiğimiz bir senede, benim bir sene, eşimin 2 ayda biraz pozitife döndü. Daha da pozitife gidebilecek şeyleri veriyor şu an. Özellikle çocuk ve yaşadığımız yaşamdan dolayı gördüklerimiz bize daha iyilerini hayal ettiriyor şu an. Çocuğumuz olmasaydı da başka güzel yanlarını göreceğimizi hayal ediyoruz. Hiç göremediğimiz ama çok keyifli başka tarafları da var yani.
Uluslararası her mutfak var burada. Çok severiz normalde dene. Gidip bir Afgan mutfağını da geri, bir Rus mutfağını da dene. Hepsini gör. Uygun fiyatlısı da var. Çok böyle işte Michelin yıldızlı restoranı da var. Hepsine katılabilirsin. Denizi beklentimden çok güzel çıktı mesela. Ben denizinin bu kadar güzel olacağını düşünmüyorum. Beachleri ve denizleri çok güzel. Yani Ücretsiz. ücretsiz, çok keyifli ve hayal ettiğiniz gibi kesinlikle değil. Yani çok keyifli ve çok güzel bir ortam yani. Şezlonglu istiyorsanız şezlonglu, istemiyorsanız... Çok normal. Yani aile ortamı diyelim. Tabii canım yani Plajlarda. çok rahat böyle keyifle gidebilirsiniz. Çocuğunuzla, ailenizle takılabilirsiniz. Her türlü farklı ulustan gelen, orada denizine giren var. Düşündüğümden çok daha güzel bir denizi ve buna özel hazırladıkları da şeyleri var zaten, fasiliteleri var. Evet. En çok hoşuma giden yanlarından biri yine böyle biraz şey gibi oldu. Hemen girdim böyle hoşuma giden yanlarını anlatıyorum yaşamda. Hani bu kısa sürede gördüğümüz. İşte yaşadığınız yerin, binanın ya da işte komünitenin şeyleri var. Size sunduğu olanaklar var. Bu olanaklar artık baz olmuş durumda birçok yerde. Yani nedir bunlar? Bir spor salonu, bir havuz. Şu an böyle lüks gibi geliyor bazen böyle değil aslında. Yani tamamen o kadar normalleşmiş ki. Yani lüks bir yerde yaşamıyoruz biz mesela şu an. Havuz var, spor salonu var, bahçe var, işte yeşillik bir alan var. Çocuğunuzu gezdirebileceğiniz ya da kendiniz yürüyüş yapabileceğiniz yeşillik bir alanı, parkı var. Ve bahsettiğim havuz ve spor salonu da gayet güzel bu arada. Yani gerçekten kullanılan, böyle göstermelik değil. Otel standartı. Otel standartında kesinlikle temiz tutulan ve güzel kullanılan, bunları size yaşamla beraber otomatik veriyorlar. Bu bence çok değerli bir şey. Yani bunlara biraz önem veriyorsanız oldukça keyif alıyorsunuz. Burada benim en sevdiğim şeylerden biri. Ne spor üyeliği düşünüyorum, ne işte mesela bir havuza girmek istesem nerelere gitmem lazım düşünüyorum. Ya da şimdi işte çocuğumu ufak ufak havuza sokmaya başladım. Onun için bir yerlere gitmek zorunda kalmıyorum. Ya da mesela her gün arabayla 2-3 kere aşağı iniyoruz çocuğu yürütmeye. Bunun için yine çok uzaklara gitmem gerekmiyor. Yani inip aşağıda böyle istediğim kadar çocuğu gezdirebiliyorum. Bunlar benim için mesela şu an büyük artılar. O yüzden bu benim pozitife götüren tarafları, temelleri. Baktığınız zaman yaşam maliyeti yüksek gibi gözüküyor. Kiralara ya da market masraflarına, fiyatlarına baktığınız zaman ama aslında o fiyata dahil olan çok fazla şey var. Bu açıdan da bakınca aslında çok ucuz şeyler de var yani. Kira yine yüksek bence. Kira yüksek ama Yani, şu an çok yüksek. Şu an ama düşecek mi? bence bir tık belki düşebilir. Bu beklenti herkeste var böyle nedense, herkeste var. Ya, evet. Ama bir yandan da düşmüyor da diyorlar. Ya her türlü ama şey diyebiliriz sanırım. Kira ciddi bir gider burada. Evet. Yani ne olursa olsun gelirinizin ciddi bir tarafını kiraya veriyorsunuz. Ama en büyük gider o. Bir de okul sanırım. Okulda henüz dahil olmadım ama ileride okul olacak. Onun dışındaki giderler ama oldukça uygun buluyorum ben yani. Özellikle biraz da böyle dikkat ediyorsanız hani aldığınız yere, yediğiniz içtiğiniz yere, alışveriş yaptığınız yere çok iyi fiyatlara, çok iyi şeyler alabiliyorsunuz. Geçinememek de çok kolay bu arada. Çok kolay bir şekilde Dubai'de geçinemeyebilirsiniz. Hani yediğiniz, içtiğiniz yerlere, gittiğiniz yerlere bağlı olarak. Dışarıdan yemek sipariş etmek bile aslında hani bilmiyorum. Aslında masraflı bir şey oluyor evde pişirmeye göre. Öyle ufak ayarlamalar çok şey değiştirebiliyor ama evet kira en şey. Bir şekilde onun böyle ayarlamasını iyi yapmak lazım işte. Yani o yükselen masrafı başka bir şeylerle karşılayabiliyorsunuz aslında yine de. Genelde yine de yetiyor geliriniz buna. Ama böyle bir şaşırıyor insan ilk başta o verdiği parayı. Türkiye ile kıyaslıyorsun ister istemez. Maaşımın ne kadarını buraya veriyorum diye. O yüzde artınca bir böyle şaşırıyorsun. Bunun işte tehlikeli alışkanlıklarından biri de bu diyebiliriz. Hani her şey biraz kolay ya. Hani ya tamam işte bir şey söyleyivereyim dışarıdan. Benzin şimdi istasyona gitmekle uğraşmayayım. Çok güzel bir yere değindin aslında, evet. 10 dirhem öderim ya ne olacak? İşte markete gidip bakacağıma Amazon'dan söyleyeyim gelsin. Bir ekstra gönderim ücreti vereyim evime gelsin yani ne uğraşayım. Aynen. Kesinlikle bu arada biraz buna yatkınsanız yani buna biraz belki ya tembellik mi diyelim ya da kolayı seçmek mi diyelim mesela. Ben mesela şeyi severim yani Türkiye'de de çok severdim burada da eğer biraz imkanım varsa yürüyerek gideyim marketimden bir şey alayım. Yani bana bahane olsun böyle bir parça bir şeyi yürüyerek gideyim alayım yani her şeyi böyle online söylemeyeyim. O beni böyle zorla bir fiziki aktivite yaptırsın. Burada inanılmaz yani o kadar hızlı ayağınıza gelen böyle birçok firma ve uygulama var ki onun keyfi sizi bir noktada itebiliyor ve biraz hayatınızda yoğunsa bir anda her şeyi kapınıza getirmeye başlayabilirsiniz.
biraz koşullar geçiyor aslında yoğunluğun yanı sıra. Bazen yürümek mümkün olmuyor. Bulunduğunuz yere göre ya da havanın durumuna göre Ve evet. evet, ikinci söyleyeceğim şey de hava olacak. O dönemler evet. Evet, o dönemlerde olabilir. Bu arada Dubai'yi şu kadar bir zaman içinde sevmiş olmanız bence güzel bir işaret. Çünkü aslında Dubai'nin en sıcak olduğu zamanda geldiniz. Ama ailece gelişten bahsediyoruz. Aslında tam Eylül'de geldik. Yine Tam o şeyi Eylül. biraz atlattık. Yani o Yazın. Temmuz Ağustos'u görmedik. Tamam. Eylül çok nemliydi yine geldiğimizde. Ama herkesin söylediği o Temmuz Ağustos'u yaşamadık. Evet. Eylül'de gene bence kötü. Çok nemli. Çok Ama nemli. bu saatten sonra her şey çok güzel olacak. Zaten Halloween'le başladık. Tüm kutlama şeyleri. Peş peşe şimdi işte Christmas'lar. gelecek. Aynen. Tam böyle şehrin heyecanlandığı ve havanın süper olduğu zamanlar. Ya, hava konusuna da belki şöyle bir yorum yapabilirim. Havası zor. Yani buna hiç şey yapmaya gerek yok. Yani ona göre tabii ki bütün merkezi klima sistemleri gittiğiniz her yerdeki havalandırması çok iyi. Ama yine de hava çok sıcak yani. Bunu 2 kere 2 4. Yani dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. 50 derece yani. Ne yaparsanız yapın 50'de ya da belli bir nemin üstüne illaki o neme maruz kalıyorsunuz yani cam açtığınız anda. Dolayısıyla o 2-3 ay özellikle şey yaşanıyor yani bunu şey yapamam, reddedemem. Sadece işte bulunduğunuz evin, işin, arabanızın klimaları çok iyi kullanacaksınız yani. Bu fırsatları o dönemde sonuna kadar kullanmak gerekiyor. Böyle olunca çok kötü yaşamadan atlatılabiliyor. Ben en azından bir senede onu gördüm yani. Atlatılabiliyor. Özellikle yürümek zorunda değilseniz bir yerlere. Aynen öyle. İç mekanlar çok kolay ama dışarı çıkamamak bazen insanı gerçekten sıkabiliyor. Öyle diyorlar. Bir mesela şey de konusunu da söyleyebilirim. Yani böyle gelmeden önce bunu çok düşünüyordum. Burada çok rahat hissettiğim bir konu oldu. Yani arkadaşlarımdan da çok duyduğum bir şey. Şimdi normal Türkiye'de çalışan biriyiz ve ilk defa yurt dışına çıkacağız. İlk bizde uyandırdığı endişelerden biri, bütün heyecanının yanında İngilizce bir hayata gidiyorsunuz. İş hayatı İngilizce. Birden bir toplantıya giriyorsunuz. Belki 30 kişi İngilizce bir sunum yapmanız. İngilizceniz isterseniz çok iyi olsun. Ama bu konuda pratiğiniz genelde çok olmuyor. Çünkü yok pratiğimiz. Yani yaşamadıysanız daha önce yurt dışında. Kimsenin işi de çoğunlukla böyle %100 İngilizce konuşmasını gerektirmiyor. Dolayısıyla bu genellikle gördüğüm herkesin çok gerildiği bir konu. Ben kısmen geriliyordum. Hani bu konuda çok şey yapmıyorum, çok takılmayan biriyim. Ama genelde herkesin çok gerildiğini görüyorum. Yani mülakatından başlayıp işine kadar. Şunu söylemem lazım. Asla gerilmeyin. Yani çünkü hiç böyle bir ortam yok. Burada iletişim kurmak çok kolay. Yani İngilizceniz mükemmel. İngilizce bilmek gerekiyor bu arada. İngilizce Tabii ki gerekiyor. Bilmez. Ama hani böyle mükemmel aksanlı falan bir İngilizce konuşmadan da anlaşabiliyorsunuz. Öyle aksanlar var ki yani İngilizceniz iyi İngilizcesi olanlar da bozabilir bu arada. İngilizce buraya geldikten evet, bozabilir. Sonra mesela insanlarda şey de var. Sabır var bu konuda yani. Onu çok gözlemledim. Ya bazen oluyor, takılıyorum. Önemli bir şey anlatmam lazım. Teknik birkaç kelimeyi bulamıyorsunuz. Ama bulmanız lazım onu İngilizce. Karşınızdaki sabırla bekliyor. Ben en azından hep bunu gözlemledim. Farklı farklı uluslar, alışmış insanlar buna. Yani ortak dilimiz İngilizce. Neredeyse kimsenin ana dili İngilizce değil zaten. Kimse karşısındakinden o akıcı İngilizceyi beklemiyor. Ve o yüzden herkes bu konuda böyle sabırlı. Anlıyor sizi. Aynen. Takılırsanız, uzun sürerse konuşmanız, bir şey anlatmanız kimsenin gözünde o size şey kaybettirmiyor, puan kaybettirmiyor. Evet. Dolayısıyla bu konuda hani çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hiç korkmaya gerek yok. Ya kendiniz o görüşmeleri yapacak kadar İngilizceniz varsa bu olmalı. O zaten sizi rahatlıkla burada yaşatır ve çalıştırır. Görüşmeleri İngilizce geçebildiyseniz bence de ondan sonrasında idare edin. Şey bile aslında doktora gitmek, markete gitmek, onlarda bile İngilizce hani hiç öğrenmediğimiz kelimeler kullanmak gerekebiliyor ama iş hayatında özellikle evet çok gergin bir. İş hayatı geriyor insanları. Benim gördüğüm ona çok geriliyor insanlar yani. Bir de çok gerçekten satış farklıdır diye düşünüyorum. Satış zaten çok sözel ve konuşmaya dayalı bir iş ama ben bir de şöyle bir şey fark etmiştim. Türkiye'de biraz daha biz yazılı iletişim kurardık iş için. Burada daha sözel. Hani konuşalım, tartışalım, toplantı yapalım, call yapalım falan. Biraz daha öyle. O yüzden de ben çok geriliyordum mesela ilk geldi. Çünkü yazmak çok rahat. Evet. Yazarım yani güzel güzel. Hatta Outlook düzeltir falan böyle İngilizceniz, gramenizi. O zamanlar yoktu o kadar onlar ama toplantı, her sabah toplantı yapardık mesela. Huddle falan deniyor. Ben böyle yazıyordum ufak post-it'e işte ne yaptım, ne ettim, hani nasıl anlatacağım falan. Yine de evet bir şey yani, yoran bir şey. Evet, yani şey doğru tabii, yoruculuğu değişmiyor. Toplantı kısmına da katılıyorum. Evet, bu da yoğunlukta bahsettiğimiz konunun bir parçası. Kesinlikle daha fazla toplantılarla çalışma
kültürü var. Yani toplantılarla hep böyle bazı işleri yönetme, bazen benim de şey dediğim çok oluyor yani. Masasına gidip hani Türkiye'de öyle masasına giderim. Hani 5 dakika aslında konuşurdum ben bunu. Ya da beraber bir çay içerken bile bazen bir işi konuşursunuz. Evet, burada o daha böyle formal ve şey ilerliyor. Toplantılar halinde böyle resmi konuşalım. O da çok daha fazla böyle formal bir şekilde birileriyle konuşmayı gerektiriyor. Evet. Bazen toplantı yapmak yapılan işin kendisi gibi oluyor. Evet. Ne yaptık bu konuyla ilgili? Toplantı yaptık. Peki Evet. sonra ne yapacağız? Haftaya bir daha toplanacağız. Doğru, evet, böyle bir tarafı var. Bunların hepsi ama şeyi de bir yandan işte hızlandırıyor yani. Bütün bu işte yoğunluk, bu zorluk diyeyim. Bir bakmışsınız 3 ay sonra ben ne endişe ediyordum falan oluyorsunuz yani. İş dışındaki kısımlar da bence oralar daha zor aslında. Çünkü işte kullanılan İngilizce terimleri aslında bir yandan hep kullandığını fark ediyorsun. Evet. Ama bir doktora gittiğinde asla kullanmamışım ben o İngilizceleri yani. Hiç yok hayatımda. Veya hiç beklemediğin bir hizmeti almak için, bir eve bir tadilat yaptırmak için kullanmam gereken kelimeleri hiç daha önce kullanmamış oluyorsun. Yani istersen çok iyi İngilizce bil, hiç girmemişsin o alana yani. O dersi hiç işlememişsin gibi. O yüzden oralar daha garip oluyor ama oralarda da yani şey oluyorsun zaten yeni biri böyle bir şey keşfediyorsun. Hiç takılmıyorsun yani. Genelde ben takılmıyorum. Bir parçası aslında. Gösteriyorum falan bazen bu diyorum falan. Google'dan bakıp hani bu evet. Oralar daha kolay. Genelde iş kısmında daha çok gerilindiği için oraya böyle bir örnek vermek istedim. Son derece rahat ilerleyen bir süreç oluyor. Aynen. Benim sorularım bu kadar. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa? Valla ben aklımda olan her şeyi söyledim galiba. Süper yani. oldu. Yani iş konuşmak için daha çok hani video çekelim demiştim ama böyle yeni gelen bir insanın gözünden gerçekten Dubai nasıl deneyimler yaratıyor, nasıl sıkıntılar ve memnuniyetler de yaratıyor. Onların hepsini konuşmuş olduk. Valla ben de çok memnun oldum. Elimden geldiğince böyle çok hani şeffaf anlatmaya çalışıyorum. Genel öyle ondan keyif alıyorum. Sen de biraz hani içeriklerin de bu yönde olduğunu görüyorum yani. Artısıyla, eksisiyle her gelen kendine göre değerlendirmeli. Olabildiğince o yüzden bir senedir yaşayan birinin gördüğü tüm artıları eksileri anlatmaya çalıştım. O her sene değişebilir. Seneye bu zamanlarda konuşsak belki de farklı şeyler konuşacağız. Tabii ki. Ve şey de önemli burada. En başta bahsettiğim gibi hani beyaz yaka çalışma ortamında satış, FMCG hani bunları da bir kenarda tutarak dinleyebilirsiniz. Hani belki bilmiyorum burada bir restoran aşçısı olarak çalışmak bambaşka bir şey sunuyordur. O yüzden bunu da belirtmiş olalım. Eminim ki çok faydalı olacak. Buraya yeni gelenler için, gelmeyi düşünenler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah böyle mutlu mesut bir şekilde Dubai hayatınızın devam etmesini dilerim. Umarım üçümüz de güzel ve mutlu bir şekilde oğlumuzla beraber devam edelim. Umarım isteyen herkes de özellikle gelmek isteyen, burada mutlu olacağını düşünen herkes de bir yolunu bulur, araştırır. Hani bunu böyle özellikle üzerine uğraşır ve buraya gelir. Ve geldikten sonra mutlu olmalarını umarım. Evet. Tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.